Hello guys, yeni videoma hoş geldiniz. Evet, Marvel sinematik evreninin yeni yapımı olan Ant-Man 3'te neler göreceğiz? Kang Ant-Man 3'te Ant-Man ile karşılaşarken olaylar nasıl olacak? Nasıl bir karşılaşma göreceğiz? Çok gergin konular. Bu son zamanlarda sızak bir konu ve bunun gerçekten yaşanacağını düşünüyorum. Videonun devamına doğru açıklarıyla konuşacağız ama önce Ant-Man 3'te bazı eski set fotoğraflarını tekrardan gözden geçirme zamanı. Şimdi bazılarınız bunu hatırlayabilir. Ancak bilmeyenler için Ant-Man 3 dublör ekibine film için gömlekler verildi ve gömleğin üzerinde, gömlek de demeyelim, kaskın üzerinde görünüşe göre bir çeşit enerji silahı kullanan Kang'in yansımasıyla parçalanmış karınca adamın kaskı görülüyor. Bu Ant-Man'in ölümü olabilir mi? Bu fotoğraflar bir süre önce ortaya çıktığından beri bunun yaşanabileceğini düşünüyordum. Şimdi bu fotoğraf çıktığına göre Ant-Man'in gerçekten öleceğine inandım ve yönetmenin son zamanlarda Ant-Man için Marvel sinematik evrenini kalıcı olarak değiştireceğini nasıl söylediği de dahil olmak üzere almamız gereken birkaç özel neden de oluşmuş durumda. Ayrıca birkaç hafta önce bir etkinlikte Ant-Man 3'ün fragmanını gösterdiler ve fragman temelde Kang'ın geçmişte ya da şimdiki zamanda gelecekteki birçok kişiyi öldürdüğünü görmüştük. Çünkü Kang zaman yolculuğu yapabilir ve bunu kolayca gerçekleştirir. Şimdi son zamanlarda film teorileri geliyordu. Ant-Man 3 fragman videosu çıktığından beri birçok insan film ve filmlerin yapıları hakkında konuşuyordular. Tutam noktaları denilen bu şeylerden bahsediyordular. İşte şimdi Ant-Man ölüyor, Marvel ne düşünüyor gibi birçok şey. Ve Kang'in gerçekten çok büyük bir tehdit olduğunu kanıtlaması gerektiğinden bahsediyorlar. Thanos bunu sonsuzluk savaşında kazanarak yaptı. Bunu Loki'yi öldürerek ve halkı yenerek gerçekleştirdi. Önemli olan buydu. Peki Kang kendini nasıl kanıtlayacak? Kang bunu karınca adamı öldürerek yapacak. Bu Marvel sinematik evrenindeki bir sonraki tutam noktası olacak. Şimdi Kang hakkında konuşalım ve birçok insanın bu kötü adamın ne kadar delicesine bir karakter olacağına gerçekten hazır olmadığına inanıyorum. Başlamak için Kang'in temelde milyonlarca varyantı olduğunu söylememiz gerekiyor. Kevin Feige de bunu doğruladı bile. Kang'in birçok farklı versiyonunu göreceğimizi söyledi ve temel olarak Avengers'ın savaşmak zorunda kalacağı sadece bir Kang olmayacağını bizlere söyledi. Her ne kadar bir üstün Kang olacağına inanıyor olsam da şaşıracağımızı düşünüyorum. İşte çizgi romanlardaki Kang'in aslında sınırsız sayıda varyantı var ve aslında ölmeden hemen önce onu yani kendi hayatını başka bir varyantlarına aktarabilme özelliğine sahiptir. Bu tek başına onu büyük bir tehdit haline getiriyor ama bu bile yeterli değil. Kang Thanos'tan daha kötü aslında. Kang Thanos'un her şeyi yapmasına izin verdi. Aynı zamanda Kang'in bir varyantı olan Fatih Nathaniel Richardson Thanos'un her şeyi yapmasına izin verdiğini söylemeliyim. Çünkü Kang hemen zaman varyantlarının birimini kontrol edebiliyordu. Loki'nin birinci sezonunda bunu bile belirtiyorlar. Bunun gerçekleşmesi gerektiğini söylüyorlar. Kang anlaşılan Thanos'un evrenin yarısını yok etmesine izin verdi. Umursamıyordu çünkü sonunu biliyordu. Yenilmezlerin zamanda geriye gidip onu yeneceğini biliyordu. Onu bu kadar tehlikeli yapan her şeyi biliyor olması ama daha da her şeyi kötüleştirmesi. Thanos gerçekten kötü bile değildi ama Fatih Kang çok kötü ve Loki dizisinde bile benim kötü olduğumu düşünüyorsan diğer varyantlarım tanışana kadar bekle diyor. Yani kötülük potansiyelinin ne kadar fazla olduğundan söz ediyor. Bil bakalım ne oldu? Kabul edelim özünde Thanos herkesi kurtarmak için iyi bir şey yapmaya çalışıyordu. Evet vahşiydi ve bu planı gerçekleştirmek için çabalıyordu. Ama Kang daha kötüydü. Kang sadece kötü olduğu için yönetmek istiyor. Thanos hükmetmek istemedi. Sonra dinlenmek istedi ama Kang tüm evreni yönetmek istiyordu. Kang'in ne kadar kötü olduğunu belirledik ve şimdi burada Ant-Man'in
Kang'in elinde öleceğine dair 3 kanıtımızı konuşalım. İlk kanıt fragman. Karavanda Ant-Man'in Kang ile tanıştığında konuştuklarını görüyoruz. Kang Ant-Man'e şok olmuş bir şekilde bakıyordu ve sen bir intikamcısın, seni daha önce öldürdün mü diye soruyor. Bu bize Kang'in daha önce yenilmezlere karşı çıktığını ve onları öldürdüğünü gösteriyor. Bu bizim evrenimizde olmayabilir, başka bir evrende olabilir çünkü unutmayın sadece zaman yolculuğu yapmakla kalmaz. Aynı zamanda diğer evrenlere de atlayabilir ve bu Spider-Man No Way Home ve Doctor Strange'in Multiverse of Madness'ta da yaşanan bir şeydi. Yani bunu önceden sinematik evrende şahit olduğumuz bir şey olarak geçmek istiyorum. Kang zamanda yolculuk yapabilir ve diğer evrenlere de seyahat edebilir ve muhtemelen birkaç farklı Avengers takımıyla karşılaşmış gibi görünüyor ve hayatta olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak tüm Avengers takımlarını yendiğini de varsayıyorum. Bulunduğu zamanlardan başka zamana geçebiliyordu. Bahsettiğim gibi Kang aslında ölümsüzdür. Yani şimdiye kadar 1000 yıl yaşayabilirdi. Aynı zamanda zamanın dışında da var olabilirdi. Bu da o demek oluyor ki kelimenin tam anlamıyla sayısız Avengers takımına karşı çıkmış olabilir. Belki de bu yüzden daha önce karınca adamı öldürüp öldürmediğini hatırlamıyor. Çünkü geçmişte o kadar çok intikamcı öldürdü ki onlardan biri olup olmadığını hatırlayamıyor. Geçmişte karınca adamı öldürmemiş olsa bile bu ifade Kang'in gerçekten öldüreceğini kanıtlıyor. Şimdi ikinci kanıta geçelim. Ant-Man'in kaskının sızan set fotoğrafı. Zaten bu oldukça açıklayıcı. Karınca adamın kaskı kırıldı. Kang yansımada o kadar açık ki buna neden olan kişinin de kendisinin olduğunu anlıyoruz. Ya da en az ihtimal bu sadece kafaya çok büyük bir darbe olabilir. Üçüncü kanıt yönetmenin Ant-Man için Marvel sinematik evrenini kalıcı olarak değiştireceğini söylemesi gerçeği. Şimdi bu Marvel sinematik evreni kalıcı olarak nasıl değiştirecek onu konuşalım. Burada birkaç farklı cevap var. Hepsi olabilir ve muhtemelen olacak. Ant-Man'in ölümü açıkça Marvel sinematik evrenini ayrıca Avengers'ı ve Ant-Man'i bilen herkesi kalıcı olarak etkileyecek ve dürüst olmak gerekirse gerçekten ölürse birçok insan için bu büyük bir şok olacak. Bir sürü insanın Marvel'ın bunu yapacağını düşünmediğini sanıyorum. Ayrıca aktör Paul Rudd kendisinin hayran olduğu hemen hemen herkes tarafından ve Scott Lang Ant-Man olarak çok seviliyor. Bu yüzden kimsenin gerçekten öleceğini düşünmediğine inanıyorum. Bu yüzden ölümü kesinlikle Marvel'ı kalıcı olarak değiştirecek ama aynı zamanda ölümünün Marvel için yeni bir başlangıç olduğunu da söylememiz gerek. Genç Yenilmezler çizgi romanlarda var olan bir ekip ve Ant-Man'in yanında yer alan Cassandra Lang karakteri Genç Yenilmezler ekibinin en önemli üyelerinden birisiydi. Marvel Studios'un Genç Avengers'ı yani Young Avengers'ı kurduğunu açıkça görüyoruz. Bundan önce de şirket bunun için önemli adımlar attı. Örneğin Bayan Marvel, Kate Bishop, Billy ve Tommy. Bunlar bazı evrenlerden ve daha fazlasından geldiler ama yine de çizgi romanlarda Scott Lang'in aslında genç yenilmezlerin oluşmasına da sebep oluyordu. Zaman içinde bir noktada bu klasik hikayeye değinilecek, genel olarak buna dair filmler de çekilecektir muhtemelen. Ana karakterlerin öldürülmesini gerçekten istemiyor olsam da bu hikayeye önemli derecede katkıda bulunan ve yeni karakterlerin karşımıza çıkmasına sebep olan bir takım adım. O yüzden güzel hikayenin bir sonunun yeni bir hikayenin başlangıcı olduğunu söyleyerek videoyu hafifçe sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.